Gün doğdu. Dünkü fırtınadan, rüzgardan eser yok. Acayip sakin hava. Açılacak mı bakalım. Ve aynı Çamiçi Yaylası'nda olduğu gibi motosiklet sırılsıklam. Yağmur yağmadı ama damdan su damlıyor hala. Kaç pisi pisi. Pis 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 pis. Gittiğim ilk tarihi yer Hattuşaş'tı. İkincisinde buraya gelmiştim. Hem acemilikten hem de görülmesi gereken yerlerin hepsini kısa zamanda göreyim diye koştura koştura hiç tadını çıkaramamıştım. Bugün günlerden cuma, hafta sonu daha başlamadığı için bir de sabah erken saatte geldim. Okullar açıldı, havalar soğumaya başladı. Turistik bir sezonda değil artık, onun için böyle rahat. Hava çok güzel. Dün daha soğuktu ve fırtınalıydı. Bugün öyle durgun ki hava. Memeç kayalıkları milyonlarca yıl önce bu bölgedeki volkanik tüf tabakalarının rüzgar ve yağmurla aşınması sonucu ortaya çıkmış. Yumuşak kaya katmanları zamanla oyulmuş, daha sert tabakalar ayakta kalmış. Memeç kayalıkları hem doğanın hem de insanın şekillendirdiği bir alan. Önündeki toprak alan sert ve düzgün. Her yerini görsem de bir de motosikletle geçiyorum önünden hayranlıkla. Frig Vadisi'ni gezmeye gelirseniz Memeç kayalıkları görülecek yerler arasında ilk sıralarda çıkar karşınıza. Nasıl manzara? Çok güzel bir yere geldik. Frig Vadisi'nden ayrılırken son durağım Antik Kral Yolu. Burası Frigya'daki ticaret, geçiş güzergahı izlerinden bir kısmı. Bu izler, kayalık zemin üzerindeki tekerlek aşınmaları şeklinde. Yıllar boyunca tekerleklerin kaya üzerinde geçerken sürtünmesiyle derinleşmiş. Öyle ki bazı izlerin derinliği 2 metreye kadar ulaşıyor. Bazı kaynaklar bu izlerin dönemin arabalarının ağır yüklerle geçişi sayesinde kayayı aşındırarak oluştuğunu söylüyor.
Fakat bu kadar derin oluşumların tam olarak nasıl meydana geldiği hala tartışmalı. Bazıları bu izlere tanrıların arabaları mitiyle yaklaşır. Bazıları ise aşınma artı su etkisi kombinasyonuyla oluştuğunu tahmin eder. Drone'la yukarıdan baktığımızda yolun vadinin dokusuna nasıl işlediğini, kayanın yüzeyindeki çizgileri, izlerin paralel geçişlerini daha net görüyoruz. Hayır. Yol verin de geçelim ağalar. Kolay gelsin abi. Kaç. Aferin size. Tamam. Pıs pıs pıs. Dağ yolları iyi, hoş, güzel de sonra da yoruluyor insan. Ne çabuk kış geldi ya. Ne çabuk mu geldi? He, buz gibi hava. Önce döndük yine. Sizi yağlamalıyım. Uşak'ın Ulubey ilçesinde iki derin vadi ile çevrili bir yarımada üzerinde kurulmuş gizemli bir şehir. Laundus Antik Kenti. Burası Büyük İskender'in Anadolu seferinden sonra onun komutanlarından bir tarafından kurulmuş. Makedonya'dan gelen askerler yerleştiği için kentin tam adı
Makedonyalı Blandus olarak geçiyor. Zamanla Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini koruyan şehir, yüzyıllar sonra sessizliğe gömülmüş. Ama hala ayakta duran sur duvarları, giriş kapıları ve tapınak kalıntıları geçmişin izlerini açıkça gösteriyor. Kazılarda Zeus ve Apollo tapınakları, Roma dönemine ait forum ve stadyum kalıntıları, mezar stelleri ve mozaikli yapılar ortaya çıkarılmış. Tüm bunlar buranın sadece bir garnizon değil, aynı zamanda canlı bir kültür merkezi olduğunu gösteriyor. Rüzgarın kayalar arasında dolaştığı bu antik kente etkileyici bir manzara da eşlik ediyor. Uşak gezisinde Blandus kesinlikle rotaya eklenmesi gereken bir durak. Antik kentinden çıkıyorum. Rüzgar var. Hele burada daha da yüksek. Şimdi Denizli'nin güney ilçesinden geçiyorum. Burası gerçekten ilginç bir yer. Şehir neredeyse tamamen bir yamaç üzerine kurulmuş. Evler sanki dağın eteğine sıralanmış gibi. Güney aslında küçük bir ilçe ama tarihi oldukça eski. Antik çağda burası Lidya topraklarının içindeymiş. Burası Denizli'nin en önemli şaraplık üzüm üretim merkezlerinden biri. İklimi, rakımı ve toprağı sayesinde yetişen üzümler Türkiye'nin en kaliteli üzümlerinden sayılıyor. Yol kısa olsa da yerleşimiyle bana çok değişik geldi Güney. Tripolis antik kentine geldim. 2 yıl önce Yusuf Türkler'le birlikte gelmiştik. O zaman kapısı kapalıydı. Epey de yol gelmiştik sadece bunun için. Şimdi kapısı açık. Yine görevli falan yok da. Taksim Meydanı mı burası? Nasıl bir su tesisatıdır bu? Denizli'nin Buldan ilçesi sınırlarında Menderes Nehri'nin bereketli topraklarına bakan bir tepe üzerinde yer alan Tripolis antik kenti, antik dönemin en hareketli ticaret merkezlerinden biriydi. Efes gibi. Yani sağlamlık olarak. Adını üç şehir anlamına gelen Yunanca Tripolis kelimesinden alır. Çünkü burası Laodikya ve Hierapolis gibi güçlü kentlerin ortasında onları birbirine bağlayan stratejik bir noktadaydı. Tripolis'in geçmişi oldukça eski. İlk yerleşimin Lidya dönemine yani M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzandığı düşünülüyor. Tripolis 2013 yılından bu yana düzenli olarak kazılıyor ve her yıl yeni yapılar gün yüzüne çıkarılıyor. Bir zamanlar kalabalık pazarların, tiyatro gösterilerinin, hamam sohbetlerinin yaşandığı bu şehir şimdi taşların arasında bize tarihi anlatıyor. Gezinizde Denizli bölgesine yolunuz düşerse Tripolis hem ulaşımı kolay hem de çevresiyle birlikte keşfedilmeye değer bir rota. Değil mi tabii? Hamaklar. Kamp yapacağım yere geldim. Dün Frig Vadisi'nde konakladığım yerdeki gibi. Turist olarak da benden başkası yoktu herhalde şehirde zaten kalan. Burada da benden başka kalan yok. Yer seçeceğim de şimdi çadır kuracağım.
Zeytin ağaçlarının altında yatacağız bu gece.